Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Herkes ekran başına hem beyleri hem hanımları ilgilendiren bir sağlık problemini konuşacağız bugün. Saç dökülmesini konuşacağız. Sağlıklı saçlar, saç dökülmesi. Dermatoloji uzmanımız uzman doktor Esra Eşbağ şu anda yayın konuğum ve konumuz saç dökülmesi. Esra Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Evet ya bu saç dökülmesini konuşalım istiyordum ne zamandır. Çünkü çok müzdarip insan var. Hem erkekler, erkek tipi saç dökülmesi keza yine Evet. farklı daha da hani başka bir şey, başka bir yol. Evet. Ama bir de böyle klasik saç dökülmesi. Saç dökülmesi gerçekten arttı mı bu kadar? Çok konuşuluyor, çok gündemde. Yani artmış olabilir, farkındalık da artmış olabilir ama ben açıkçası biraz arttığını da düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda özellikle bu erkek tipi dökülme dediğimiz kadınlarda da görülen, aslında erkeklerde daha popüler ama androgenetik saç dökülmesi diyoruz biz. Ama kadın tipi de var aslında. Kadınlarda da çok sık görüyor. Yani neredeyse %50-60 oranında görülen bir dökülme şekli. Bu biraz daha sıklığının arttığını düşünüyorum. Çünkü artık yavaş yavaş bu yine bahsettiğimiz aslında inflamasyonla, yangıyla da ilişkilendirilmeye başlandı. Sadece işte hormonsal ve genetik değil de belki yine bu hava kirliliği, beslenme şartlarının işte farklı olması, şehir yaşamıyla farklı olması sebebiyle oluşan böyle bir o inflamasyonu yine tetikleyici olabileceğine yönelik hani yeni bilimsel çalışmalar var. Bu da arttı. Bence diğer tepkisel dökülme dediğimiz aslında bu hani işte gebelikten sonra emzirme döneminde veya bir ameliyat geçirdiğimizde, stresli bir durum yaşadığımızda veya vitamin mineral eksikliği yaşadığımızda gördüğümüz geçici saç dökülmesi de çok arttı bence. Çünkü yine beslenmelerimiz bozuldu. Yine işte şehir yaşamı aslında. Çünkü artık biliyoruz hani topraktan aldığımız ürünlerin de vitamin mineral oranları düştüğü için Doğru. Maalesef ki yani diyorlar ya hani işte 20 yıl önceki elmadaki işte vitamin oranıyla şimdiki çok farklı diye. Sonuçta bizimle birlikte toprak da değişiyor. Öyle olunca tabii ki bizde de vitamin mineral eksiklikleri daha sık görülebiliyor. Ama burada ben hastalara diyorum bazen gidiyorlar mesela eczaneden rutin direkt hani hiçbir şeye baktırmadan vitamin alıyor mesela saç vitamini. Evet, O da çok içmeye doğru başlıyor değil. ya da bir takım Evet. saç ürünlerini kafasına döküyor, saçına döküyor, derisine döküyor. Aynen Mesela, öyle. değil Neler mi? yapıyorlar yani dediğiniz gibi. Evet. Çok değişik karışımlar var, çok değişik işte vitamin şeyleri var. Hani öyle rutinde bir eksiklik ortaya konmadan da rutin vitamin almak da çok doğru değil. Zaten dahiliye uzmanları da diyor hani sürekli gereksiz vitamin kullanmayın diye. Bunlar da çeşitli sağlık problemlerine sebep olabilir. O yüzden böyle bir problem varsa tabii ki bu gerçek bir saç dökülmesi mi? Onu da bilmek için mutlaka önce bir cilt doktoruna başvurmayı ben öneriyorum. Ki burada gerçekten ortaya koyabileceğimiz gerçek bir saç dökülmesi var mı? Orada da şöyle bir durum var. Şimdi bazen 50-100 tele kadar bizim günlük saçımız dökülüyor zaten. Ama bu sayı bazen mevsimsel olarak atıyorum benim 50 dökülüyordur. Belki bazı mevsimlerde 70-80'e çıkabilir. Bunu bazen anormal karşılayabiliyor hastalar ama o aslında normal. Hani hayatının normal bir parçası oluyor aslında. O durumu da ayırt etmek gerekiyor. Yani taradığımızda, saçımızı yıkadığımızda mesela gün aşırı yıkıyorum ben. Taradığımda tabii biraz saç geliyor yani. Yani. Bu normal yani Normal bir sonuçta. durum. Banyoda zaten hani saçlar banyoda dökülüyor veya taradığımızda dökülüyor. Evet yani Aha. orada problem aslında Yıkandığında giden bir saç var muhakkak. tabii ki muhakkak. Yani çünkü saçlar da aslında bizim gibi hani ben hep hastalara öyle anlatıyorum. Yani bizim gibi yaşıyorlar. İşte doğuyor, büyüyor ve ölüyor belli bir yerden sonra ve dökülüyor yani. Önemli olan oradaki hani o dökülme sayısı, ölen saç sayısı gerçekten artmış mı bunu bilmek gerekiyor. Tabii eğer normalden çok fazla sayıda mesela banyo yaptığımızda normalde gördüğümüzden çok daha fazla sayıda saç dökülmesi varsa, işte yastıkta yine taradığımızda yine çok fazla mesela her elimize attığımızda bir saç dökülmesi oluyorsa orada bir problem olabilir. Mutlaka bir doktora görünmekte fayda var. Bu tabii bir tepkisel dökülme. Bu genellikle geriye dönüşlü bir dökülme. Hani oradaki problemi düzelttiğimizde mesela kişi işte ameliyat geçirdiyse o düzeldikten belirli bir süre sonra 6-9 ay sonra normale dönüyor. Veya vitamin eksikliği varsa o düzeltildikten sonra normale dönüyor.
Ama bir de normale dönmeyen saçlı derinin etkilendiği saç hastalıkları var. Bunlardan birisi de tabii ki erkek tipi dediğimiz androgenetik alopesi, kadınlarda da görebildiğimiz. Burada aslında olan olay şu oluyor. Genelde orada saç köklerinde küçülme başlıyor. Biz buna minyatürizasyon diyoruz. Ve küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Belli bir yerden sonra o saç kökü kapanıyor ve oradaki saç dökülüp bir daha çıkmıyor. Burada aslında o şeyi küçülme evresinde yakalamak gerekiyor. Ve onu yakaladığımızda onu durdurabiliyoruz veya belli bir miktar hani kişinin yapısı el verdiği ölçüde geri döndürebiliyoruz açıkçası. Kadınlarda kellik görülmüyor bu arada. Hani bazen hastalar korkuyorlar. Erkeklerde daha çok oluyor. Evet, erkeklerde kellik görüyoruz, kadınlarda görmüyoruz ama ciddi anlamda bir seyrelme oluyor. Hani o yüzden hani aktif bir dökülme olmayabilir ama gerçekten bir seyrelme fark ediyorsa kişiler özellikle orta hatlarında o zaman yine mutlaka bir doktora görünmekte fayda var. Bir de genetik saç dökülmesi var değil mi? Evet, bu aslında bahsettiğimiz genetik dökülme androgenetik dediğimiz erkek tipi dökülme. Erkek tipi dökülme. Bu işte Çünkü biraz... bakıyorsun baba öyleyse çocuk da öyle oluyor. Aynen öyle ama işte şimdi mesela şey de var hastalarda geliyor mesela bazen diyor ki benim babam işte dayımda vesaire hiç yok. Hani neden ben diye soranlar da oluyor. Orada işte artık biraz daha o artık diyorum inflamasyonun, şehir yaşamının belki yine katkısı var diye de düşünmeye başlıyoruz doğru, açıkçası. Çok doğru. Yani. Hamileliklerimi hatırlıyorum. Her hamileliğimde emzirirken doğumlardan sonra hep saçlarım döküldü ama öncesinde de saçlarım çoğaldı. Çok arttı. İnanılmaz bir saç Gebelikte, oldu. evet. Sonra da doğumda emzirirken gitti. Evet, yani... Sonra tekrar yerine geldi. Evet, oradaki yenileniyor aslında, esasında. Aynen. Yani oradaki aslında dediğimiz o tepkisel dökülme yani. Ama mesela siz de anne oldunuz. İnsan bir korkuyor değil mi? Evet. Sizin de dökülmüş konuştuk çünkü reklam Aynen. öncesi. Hatta Rihanna'nın da öyle bir açıklaması var ya saç annelik işte gebelik sonrası onda hiç saç kalmaması gerekiyor. Kaç Zaten doğum yaptı Rihanna? Herhalde 3 ya 4. 3 mü 4 mü? Sürekli hamile çünkü. Evet, çok fazla. Yani ona rağmen Üst üste. tekrar gebe kaldı ama Evet. açıklamaya rağmen. Yani şöyle gerçekten de orada bir ciddi anlamda bir dökülme oluyor. Çünkü hormonsal olarak da bunun hormonsal bir desteği de var. İşte gebelik sürecinde hormonsal olarak saçlarımız biraz daha hani o dökülme şeyi azalıyor. Aslında ölen saç sayısı azalıyor diyebiliriz. Sonrasında da o hormonlar tabii geri çekilince o saçlar birden aslında ölmeye giriyor. Daha fazla sayıda saç ölmeye girdiği için çok fazla miktarda saç dökülmesi görüyoruz. Tabii bunun aynı zamanda şöyle bir şeyi de var. Doğum yapıyoruz. Doğum aslında beden için bir stres. Yani normal doğumda yapsak, tabii, işte sezaryen doğumda ne çeşit şekilde olursa olsun o stres de veya mesela ameliyat geçirebiliriz veya çok atıyorum yakınımızı kaybedebiliriz. O da bedende bir stres yaratıyor ve genellikle o stresten 3 ay sonra falan işte emzirme döneminde olduğu gibi bir dökülme başlıyor. Bunu da genelde biz 3 ay civarında hani düzelmesini bekliyoruz. Hani 6. aya doğru bir düzelme yoksa bebek doğduktan sonra o zaman mutlaka bir hani doktora görünmekte fayda var. Hani bende bir eksiklik mi var, bir vitamin, mineral eksikliği mi gelişti, ondan kaynaklı mı devam ediyor diye sormak gerekiyor. Sormak gerekiyor kesinlikle. Beslenmeye geleceğim yine. Hep böyle bir şekilde beslenmeye geliyoruz sizinle. Cilt de saç da çünkü bir şekilde beslenme yolundan geçiyor. Evet. Doğru beslenmek saç yapısını nasıl etkiliyor? İnanılmaz derecede çok etkiliyor diyebilirim. Mesela sigara, tütünlü ürünler değil mi? Saçları mahvediyor her bence. Şeyi mahvediyor. Cildi mahvettiği gibi. Yani şöyle saç zaten sürekli aslında deri ekleri hani saç, tırnak sürekli bir ilerleyen bir mekanizma olduğu için hani orada bir mekanizma olduğu için sürekli olarak aslında bazı vitaminlere, minerallere ve proteine ihtiyaç duyuyor. Protein de çok önemli. Bence protein çok atlanıyor. Hani özellikle sabah proteini çok atlanıyor. Evet, kolajen de zaten bir protein. Sabah proteini, evet, ben ona çok dikkat ediyorum. Evet, çok önemli. Yani bence çok atlanıyor. Hani akşam protein tüketiyor insanlar ama sabah hücreleri besleyeceksin. Evet, çok önemli. Biliyorum siz bana dikkat ediyorsunuz. Evet, sabah Bence alacaksın çok onu. Yani. O çok önemli protein. Evet, vitamin, mineral yanında düzgün beslenme. Su tüketimi. Su tüketimi. Sigara zaten neredeyse her şeyi bozuyor. Yani deride kolajen yakımından tutun, işte saç sağlığını, saçların daha işte parlak görünmesine engel olma, tırnak sağlığı hepsini etkileyebiliyor. Yani sigaraya artık hani ona değinmiyorum bile açıkçası. Genel sağlıklı beslenme aslında önemli olan ama bazı şeylerde işte protein tüketimine,
Bir de kuru yemiş tüketimi çok önemli. Yani ben onu da hastalara söylüyorum hep. Ceviz, badem, Evet, yani onların yağları çünkü kaliteli yağlar. kaliteli yağlar. Evet, Keten yani. tohumu, Evet. omega 3 O zengini. tip kaliteli yağlar mutlaka omega 3, omega 6 onların tüketimi de çok önemli. Esra Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür O ederim. saç dökülmesi dosyasını da bir elden geçirdik bugün. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum ederim. ben de. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle, güzellik bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.